Herkese merhaba, ben Yusuf Can Polat. Kanalımın bu ilk videosuna hoş geldiniz. Biliyorum şu an çok güzel bir açıda video çekmiyorum. Birkaç eksiğim var ama artık video çekmeye başlamak istedim. Çünkü kanalımı Lego üzerine bir kanal olmasını istiyorum. Daha çok Lego üzerine. Yanında böyle figürlerin, kitapların, filmlerin hatta oyunların da olacağı bir kanal olmasını istiyorum ama özellikle Lego üzerine bir kanal olsun istiyordum. Lego üzerine videolar çekmek istiyordum. Fakat artık Legoları yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla elimde set var. Çok fazla yapılmamış set var. Buralar böyle set dolu. Bu görmüş olduğunuzu yaptım gerçi. Ama işte aynı bunda olduğu gibi artık Lego setlerini yapmaya başlamak istiyorum. Ve hatta yapmaya da başladım. Dedim ki artık yani ya videoyu çekmeye başlayacağım ya da artık videoya yetişmeyecek bu setleri yapacağım. O yüzden de ben de videoları çekeyim. Artık iyi kötü, kör topal bir şekilde videoları çekmeye başlayayım. Sonrasında da artık videoları yolda düzeltiriz diye düşündüm. O yüzden de videolar çekmeye başladım açıkçası. Demin söylediğim gibi sadece Lego üzerine olmayacak bu kanal. Arkamda gözüküyordur belki bir sürü kitap var. O kitaplar üzerine de, kitap alışverişlerim üzerine de veya kitaplar hakkındaki düşüncelerim üzerine de videolar çekmek istiyorum. Bunun yanında birçok figür var. Figürler üzerine videolar çekmek istiyorum. E, Filmler hakkında bazen konuşmak istiyorum. Oyunlar hakkındaki oyun geçmişim sağlam olduğunu düşünüyorum en azından. O konuda da hani kim olduğuma dair videolarda konuşuruz sonrasında. Bu tarz birçok video çekmek istiyorum ama asıl odak noktası Lego olacak. Görmüş olduğunuz bu setler hakkında olacak. Fakat bu konuda da peki neden hani Lego videosu çekiyorum? Çünkü Türkiye'de bu konuda videolar çeken bir tane çok iyi bir kanal var, Beyinci Doktor diye. Zaten Lego üzerinden geldiyseniz biliyorsunuzdur, yani görmemeniz mümkün değil. Peki neden böyle bir güzel bir kanal varken Beyinci Doktor diye ben niye bir tane daha Lego kanalı açıyorum? Çünkü aslında şunu fark ettim ki ben de Lego setlerini almadan önce veya araştırırken bir değil birden çok video izliyorum ki bunların içerisinde Beyinci Doktor'un da videoları var. Önce ondan da izliyorum. Sonrasında gidiyorum yurt dışındaki kaynaklara bakıyorum. Onların videolarını izliyorum. Çünkü her bir video aslında size bir şey katıyor. Oradaki kişinin size anlattığı deneyim, deneyimle ilgili bilgiler ya da bildiği şeyler hakkındaki düşünceleri size hep bir bilgi daha katıyor. O yüzden de farklı videolar izlemeyi sevdiğimi fark ettim. Türkiye'de de bir tane güzel yapan bu kanal var. Hakkıyla yapan kanal var. Dedim ki neden ikincisi olmasın? Yani şimdilik böyle en azından yavaş yavaş başlayalım. Belki o kaliteye, birinci doktor kalitesine daha sonrasında erişiriz, orasını artık bilemiyorum ama en azından ikinci bir kaynak da olsun. İnsanlar ya tamam bunu izledik, bir tane daha video izleyelim hani bu set hakkında dediğinde ikinci bir kaynak olsun dedim. Tamamen amacım bu. O yüzden de hani Lego ağırlıklı olarak videolar çekmeye devam edeceğim. İlk video olduğu için belki hani amatörlükler de olabilir tabii ki. Onu ayrı bir kenara koyuyorum ama giriş kısmında çok uzattığımın biraz farkındayım. O yüzden isterseniz gelin bu seti 75-328 kodlu Mandalorian Helmet setine artık yakından bir bakalım. Setin kutusu görmüş olduğunuz gibi Mandalorian'ın kaskını gösteriyor ki zaten aslında buna odaklanmış durumda. Yanda da sadece o var, arkada da sadece o var. Sonuçta setin içinden de sadece o çıkıyor. Kutusunda ekstra bir detay yok. Sadece arkasında Mandalorian'ın gerçek görüntüsü var, iki tane, ve ayrıca kaskın 18 santim yükseklikte olduğunu gösteren bir küçük imaj var. Tabi set daha önce de söylediğim gibi yapıldı. Ben daha önceden bunu açtım, seti yaptım. Dün yaptım hatta. Yaptıktan sonra dedim ki tamam, ilk videosu olarak da bu seti çekeyim. Peki o zaman setin kendisine de geçelim. Burada görmüş olduğunuz gibi 18 santim diyor ama yani 18 santim gayet yeterli bir yükseklikteymiş. Son derece detaylı çalışılmış bir set. Yapması da çok keyifli, bakması da çok keyifli, koyması, sergilemesi de çok keyifli bir set. Arkası da bu şekilde gözüküyordur umarım. Yanları bu şekilde, iki tane kulak demeyelim bunlara da, anten gibi kısmı var. Arkasında da aslında düz değil. Burada bir havalandırma boşluğu var diye düşünüyorum. Nefes aldığını düşünüyorum o boşluktan. Böyle bir set. Set toplamda 584 parçadan oluşuyor. Bunun birkaç tanesi fazladan parça. Yaklaşık böyle bir 5-6 tane. Şu an saymadım açıkçası ama 5-6 tane fazladan parçalar var. Özellikle kritik parçalar için fazla parça koyuyorlar. Onun dışında 584 parça totali diyelim yine de parçadan oluşuyor. Buralar, özellikle kaskın üst kısımlarını yapması çok keyifli. Çünkü
L şeklinde parçaları birleştirerek şu görmüş olduğunuz oval yüzeyi oluşturuyoruz. Aslında hem köşeli hem oval yüzey. Bu gri komple Beskar çeliğinden esinlenilmiş demeyeyim de Beskar çeliğini yansıtan bir gri. Aslında şuralar daha fazla çelik görünümüne sahip. Belki böyle parlak kullanılabilirmiş. Gri'nin dışında, yani gri'nin tonları dışında burada koyu gri'miz var. İşte burada parlak gri'miz var. Burada da normal açık gri'miz var. Gri dışında kullanılan tek renk de siyah. Tamamen ön yüzeyi, göz kısmı ve burun kısmına gelen kısımlar tamamen siyah olarak seçilmiş. Seçilmemiş daha doğrusu, kaskta öyle. Buralar hafif hareket ediyor. Burası hatta daha fazla hareket ediyor. Belki de takamamış da olabilirim. Standla birlikte geliyor. Görmüş olduğunuz standı da siz yapıyorsunuz. Siyah bir stand. Önünde de şurada, hatta çıkarabilirim. Şöyle bir plakası var. Bu plaka sticker değil. Hatta setten hiçbir şekilde sticker çıkmıyor. Tamamen printed dedikleri baskılı bir parça. O da tamamen sergilemek üzerine zaten. Son dönemde Lego'nun çok fazla kullandığı bir parça. Bu setin güzel kısımlarından bir tanesi de standın iç tarafından kaska bağlı olmaması. Yani buradan belki gözüküyordur. Tamamen kaskın alt kısmına tutturuluyor. Bu sebeple de şöyle kolay bir şekilde kask ve stand ayrılabiliyor. Ayrıldıktan sonra şöyle koyayım. Ayrıldıktan sonra böyle kaskı tek başına tutabiliyorsunuz ki bu gerçekten çok güzel. Özellikle Batman ve Luke'un kaskının olduğu setlerde şu iç kısmı boş olduğu için bence kötü duruyor açıkçası o boş setler. Fakat bu dolu olduğu için hem içten de görüyorsunuz fazlasıyla dolu, hem de önü kapalı olduğu için bu şekilde tutmak da çok keyifli. Yani böyle de kaskı masaya yerleştirebilirsiniz. Gözüküyor mu bilmiyorum açıkçası açıdan ama bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Kütüphanenize koyabilirsiniz önüne, masanıza koyabilirsiniz bu şekilde. Veya da isterseniz yine kaskı bu standa birleştirip, hatta şunu da yapalım tekrardan. Yapması da oldukça basit. Tek bir yer var zaten. Böyle çok basit bir şekilde giriyor. Ve bir parça da düşüyor. Neyse, o parçayı bulur takarız. Evet. Taktım. Yine dayanamadım, taktım. Setin yapımı yaklaşık 2 saat civarı sürüyor. 2-2,5 saat. Yapma hızınıza göre, modunuza göre değişebilir. Yapması oldukça keyifli. Bir de sadece burada dediğim gibi gri ve siyah renklerinin kullanıldığına bakmayın. İç tarafta, ki yine ben bunu çıkaracağım. Şöyle de size göstermek istiyorum. Gördüğün belki gözüküyordur. Kırmızı detayını da çekmeye çalışırım şu an. Gerçekten ilk video olduğu için nasıl bir şey olacağını sonuçta kestiremiyorum. Ama burada sarısı, kırmızısı, iç tarafta beyazı, hatta kullanılan bir turkuaz parça var. Bakayım ben bunu buradan çıkarsam gözükebilir mi? Evet. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Ama burada da parçaları kalmış. Neyse, onlar çok kolay takılır. Hatta şöyle bir çıkarayım. Daha kolay olsun. Şurada görmüş olduğunuz gibi çok fazla renk kullanılmış durumda. Turkuazı, turuncusu, yeşili, beyazı, çok fazla renk kullanılmış ve bu da yaparken keyif almanızı sağlıyor. Çünkü sadece gri parçalardan ve siyah parçalardan oluşmuyor. İçi tamamen renkli ama dışı bu şekilde sadece düz, yani haliyle Mandalorian renklerine hakim. Yani içinde bir Pedro Pascal olmadığını biliyorsunuz. Ama en azından renkli parçalar kullanılmış. Bu da hoş bir detay olmuş kesinlikle. Bu parçalarımızı da hızlıca takalım. Hatta takma şeklini de ben size göstereyim. Bu şekilde olması lazım. Alttan şurada gözüken çengel mi artık, kanca mı denir, onları bu şekilde tutturduğunuzda böyle kask tamamlanıyor. Bu seriden daha önce Star Wars'un ilk filmlerinin kaskları çıkmıştı. Darth Vader, Stormtrooper ve Boba Fett çıkmıştı. Ondan sonra bu sene Luke Skywalker'ın X-Wing'de kullandığı kask gelmişti. Ve onunla birlikte de Stormtrooper diyorum, Mandalorian seti çıkmaya başladı. Mandalorian'da da ilk olarak Mandalorian kaskı
Ve Mandalorian dizisinin son bölümünde, 3. sezonun son bölümü olması lazım, Dark Trooper'lar gelmişti. Dark Trooper'ın kaskı yer alıyor. Star Wars'lar dışında kask modellerinde Batman'ler var. Eski televizyon dizisinden bir kask var. Normal klasik siyah Batman kaskı var. Onun yanı sıra bir ara Iron Man çıkmıştı ki ilk çıkan setlerden biriydi galiba Iron Man. Ondan sonra da yanlış hatırlamıyorsam Venom ve Carnage olanlar çıkmıştı. Onlar hala satışta bu arada. Yani şu an saydıklarımdan sadece bir Iron Man satışta değil. Bildiğim kadarıyla tükendi. Onun dışında da Stormtrooper bulmak çok zor. Darth Vader yine arada geliyor ama Stormtrooper bulmak çok zor bir hale geldi. Onun dışındakiler de satışta şu an. 584 parça olduğunu söylemiştim bunun. Fiyatı 899 TL. Bence hani böyle bir helmet için, böyle bir sergilemek için ve ağırlığı da bu arada iyi. Çünkü çok fazla aslında parça var içinde. Oldukça iyi olduğunu düşünüyorum günümüz şartlarında. Yoksa 899 TL evet çok ucuz bir rakam değil ama günümüz şartlarında da dolara vurduğunuzda da aslında Amerika fiyatıyla hemen hemen aynı paraya denk geliyor ülkemizde de. Şu an bu seti, dur onu takayım öyle yapalım. Şu an tekrar takmayı deniyorum ve parça yine fırladı çünkü sebebini anladım. Burada şu gri parçaya denk geliyor ve o onu atıyor, fırlatıyor haklı olarak. Demek ki önce buradan böyle takmak lazım orası yerine. Şu an bu seti Türkiye'de kolaylıkla aslında bulabilirsiniz. Hem mağazalarda hem Lego Store mağazalarında hem de online mağazada bulabilmek mümkün. Şu an tamamen her yerde stoklarda mevcut bir durumda. İlk videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eksikleri olan bir video olduğunun farkındayım. Çünkü bir kere set zaten yapılı. Yani kutunun açılışını da videoya çekemedim. Setin yapılışını da videoya çekemedim. Parçaları monte ederken yani tamamını timelapse olarak vermek istemiyorum aslında. Çünkü o kısımları benim de izlerken atladığımı fark ettim. Çok da sevdiğim, izlemeyi sevdiğim kısım değil. Bana biraz spoiler gibi geliyor yapması. Çünkü yapmaktan keyif alıyorum. Önden görmek istemiyorum. O yüzden oranın tamamını vermeyeceğim ama yine de yapılırken bazı anları paylaşmak istiyorum. Bu videoda o yok maalesef. Bunun için özür diliyorum. Fakat bir sonraki videoda en azından bu parçaların da yapılışını çekmek istiyorum. Dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mandalorian'ı henüz izlemediyseniz dişinizi biraz daha sıkın eğer şu ana kadar izlemeden geldiyseniz ki Grogu'yu yani çocuk Yoda denilen The Child'ı görmüşsünüzdür daha önce. Ama izlemediyseniz dişinizi sıkın çünkü Disney Plus 14 Haziran'da ülkemize geliyor. Yani şunun şurasında 2 ay gibi bir süre kaldı. Hatta 2 aydan daha kısa bir süre kaldı. 14 Haziran'dan itibaren Disney Plus'ta Mandalorian'ın tüm sezonlarını izleyebilirsiniz. Hatta Mandalorian'ın yanında Boba Fett dizisi de var. Onu da izleyebilirsiniz. Bir de şu an daha gelmedi. Obi-Wan dizisi geliyor ama o tarihte çoktan çıkmış olacak. Obi-Wan dizisini de Disney Plus'tan izleyebilirsiniz. Bu ilk videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mandalorian helmeti hakkında yorumlarınızı belirtebilirsiniz aşağıda. Video hakkında çok da belirtmezseniz sevinirim. Çünkü muhtemelen yorumlarınız kötü olacaktır. Ama olsun en azından Mandalorian hakkında yorumlarınızı bekliyorum. 584 parça için 899 TL iyi mi? Görünümü nasıl sizce? Veya bu şekilde standlı mı tutmak lazım yoksa standsız mı? Gene ayırmak istiyorum şu an bunu. İyi takmışım ayıramadım. Evet. Yoksa bu şekilde standsız olarak mı muhafaza etmek lazım veya sergilemek lazım? Bunları yorumda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.